Herkese iyi akşamlar tekrar. Yine güzel bir yağışlı gün. Çok hoş yani. Arıcılık açısından bu iki gün güzel yağış aldık. Şimdi konu en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Damızlık mı, anaç mı? Elimizde anaç mı var, damızlık mı var kardeşim? İngiliz atları varken sütçü eşeklerle uğraşmayın. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey şu. Bir arıcılık faaliyeti yapıyoruz. Bu arıcılık faaliyetini yaparken işin temelinde merak, hobicilik ve bir sürü etken var. İşte emeklilerin vaktini geçirmesi ve finalde bir iktisadi bir çaba. Oradan finalde bir gelir elde etmek. Bunun yolu da bu işi sürdürülebilir yapabiliyor olmaktan geçer. Yani aldığınız 10 arı, bal aldınız, o kışın arılarınız öldü, bahara yeniden arı aldınız. Bu arıcılık değildir. Yani bu sürdürülebilir değildir. Yani hem arı varlığınızı ve mevcut işletmenizi koruyacaksınız, ürünler alacaksınız ve büyüyeceksiniz. Büyümenin yolu da üretebilmekten geçer. Şimdi damızlık mı anaç mı konusunun en önemli unsuru şudur. Bugün işte bu konuyu izleyecek olanlara dünyanın en iyi damızlığını versek ne yapacaklar? Yani dünyanın en başarılı damızlığını al sana kafesin içinde, al sana bu damızlık, buyur. Ne yapacak? Neyi gözlemleyecek? Zaten verin öyle bir arıyı kabul ettirebilecek arıcı sayısı bir bir elin parmaklarında geçmez, hele hele bu dönemde. Ya o yüzden arıcılık biraz böyle çok e, multidisipliner bir konu. Ya gerçekten öyle bir ver bugün e, damızlık, al bunu, dünyanın en iyi damızlığı bu. Al bunu kullan. Bundan ana arılar üret de şöyle sağlıklı biçimde yapabilecek kaç işletme var? Oturup tartışalım bunu. O yüzden hani bu işlere fazla takılmamak lazım. Hani damızlıkmış, anaçmış. Burada en önemli olan şey ne yapacağımızı biliyor olmak. Şimdi biz kendi ana arılarımızı üreteceğiz ve en başında söylediğim gibi de sürdürülebilir arıcılık yapacaksak eğer, ya damızlıkmış, anaçmış falan, onlar o ifadelere, o terimlere takılmadan devam etmek lazım. Ama bana sorarsanız bir yavru üretiyorsak, bir sonraki nesli üretiyorsak bir üst nesle de anaç demekte fayda var. Çünkü damızlık dediğimiz kavram tam da bizim bu yaptığımız işleme uygun olmaz. Çünkü bizim yapmaya çalıştığımız şey bir ıslah projesi değil ki. Biz arıcılık işletmemizi sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Yani ıslah projesi yapmıyoruz ki. Peki anaç dedik değil mi? Anaç. Kaç anaç olacak? Elbette bir tane olmayacak. Hani ya kötü olursa final. O yüzden en azından karşılaştırmak adına yaptığımız işin
yarıştırmak adına en az 2 ama arıcılık işletme büyüklüğüne göre de hani 20'ye 30'a kadar ulaşabilecek sayıda anaçların varlığından bahsedilebilir. Hatırlıyorsanız bu ana arı üretim konusuna girişte bir arıcılık kayıt sisteminden, yani arılığınızın kayıtlarının e, takibi açısından bir kayıt sisteminden bahsetmiştik. İşte bu kayıt sistemi şimdi lazım. Bu konu tam o kayıt sisteminin can alıcı noktasıdır. Yani aralığımızdaki her koloninin anası danası bilinecek. Şimdi anaçları nasıl belirleyeceğiz konusu gündeme gelir. Hemen şöyle söyleriz. Özellikle az arısı olan ve arıcılık işletmesini başarılı biçimde sürdüremeyen ve bu problemi de ana arıya bağlayan arıcılar var. Kardeşim, ne bal alabiliyoruz, ne kışlatabiliyoruz. Bahara da doğru dürüst arı çıkartamıyoruz. Yani yapılması gereken basit arıcılık tekniklerini bilmediği için başarılı adletmiyor kendisini ve burada da faturayı da gidiyor ana arılara kesiyor. Bunu yapan çok fazla arıcılık işletmesi var. Çünkü dünyanın en iyi ana arıları sizde olsa da bizim ülkemiz şartlarında varroa mücadelesini yapamıyorsanız bahara çıkartma şansınız yok. Hani dünyanın en iyi arılarıydı bunlar? Dolayısıyla bütün unsurlara hakim olmak gerekiyor. Arıcılık akıllı adam işi. Çok net. Çalışkan adam işi. Biraz da para olursa tanından yenmez. Ben de anaç ne gezer, değil mi? Hepimiz öyle deriz. Ve hepimizin gözü diğer arılıklardadır. Şimdi ben desem ki arkadaşlar, hani ana arı üretmek isteyenler benim arılıktan istediği anaçtan üretebilir desem, valla kafayı kaşıyamayız. Çok mu iyi ana arılara veya çok iyi arılara sahip miyim? Hayır. Ya ama herkesin gözü şeydedir. Yani bir başka işletmededir. Benim işletmemden hani bu anaç kolonilerden faydalanma isteğiyle ilgili arıcı davranışlarını bildiğim için anlatayım. Komedidir yani bizim işlerimiz. Önce şöyle başlar. Halil abi, şuradan 2 tane ana arı versene bizeyle başlar. Neden vereyim? Ya niye vereyim ki? Neden vermediğimi anlattım daha önce. Abi hiç olmazsa kapalı memelerden çıkmak üzere olan analardan ver. Ya niye vereyim? Ben kendime lazım. Sana niye vereyim? Abi be, gelsek bize transfer yapsan. Ya niye yapayım? Ben kendime yaparım. Ya o kadar işin arasında sana niye transfer yapayım? Janteri kuruyorum. Abi hiç olmazsa 10-15 tane de bana versene. Ya hiç kimse şunu söylemiyor. Yani ben gelmek istiyorum. Yani müsait olduğunuzda kurtçuk almak istiyorum. 2-3 farklı koloniden. E, Ya müsaade eder misiniz diyen yok. Ya illa hani benden faydalanacak. Ya benden ne faydalanıyorsun? Gel benden kurtçuk iste. Aha bak orada. Aktar al git. Uğraştırma beni. Neden? Ya ben niye aktarayım sana? Ben niye janterimi vereyim sana? Ben niye tutmuş memeyi sana vereyim? Niye yumurtlamış anarımı vereyim ki sana? Dolayısıyla hani bir yerden bir şeyi isterken işin raconu vardır. O racona uygun hareket etmekte fayda vardır. Tabii şimdi Kadir Yılmaz zannediyor ki bir tek kendisi böyle yapıyor. Böyle onlarca talep eden var. Tabii kolayını buldum ben. Hiçbirine sıcak bakmıyorum, rahat ediyorum.
Ya niye kurtçuk vermeyeyim ya? İşte anlatıyorum. Hani beni üzmesin. İstediği arıdan istediği kurtçuğu alsın. Hani benim yani benim ona vakit ayıramayacağımı söylüyorum yani. Gelsin istediği anaçtan istediği kurtçuğu alsın gitsin. Şimdi hani anaç yok dedik. Bir de şu takıntımı. Ya benim ırkım ne ben bilmiyorum ki. Hani ben ana arı üreteceğim. Benim ırkım ne? Ne yapacaksın ırkını sen? Yani şart mı? Yani elindeki mevcut ana arının ırkını bilmen şart mı? Bakın ırk mevzusunda da ve bu anaç seçiminde de olması gerekenleri anlatayım. Ondan sonra herkes takip etsin. Şimdi 3 tane konu var. 3 konu. Bunların bir tanesi morfolojik incelemeler. Diğeri fizyolojik. Bir üçüncüsü de davranışsal özellikler. Yani bu ırk ve anaç belirlemelerinde bu üç özellik hep öne çıkar. Şimdi morfolojik özellikler sonuç itibariyle laboratuvarda bilim insanları tarafından yapılan ve sonsuz e, bilgiler ve değerler içeren ve hiçbir zaman kesin verilerle size dönülemeyen çalışmalardır. Yani bir işçi arılarınızı gönderdiniz, baktılar, incelediler, şuraya yakın derler yani. Hani sizin arınız şu demezler. Çünkü cetvel dediğiniz yani karşılaştırdığınız cetvel çok net veriler içermediği için hani şu değerler arasındaysa buraya yakın, şu değerler arasında buraya yakın. Hepsini üst üste koyduğunuzda sizin işçi arılarınızın ve mevcut olduğunu ana arıların o tabloda bir yerde konumlanır. O konumlandığı nokta hangi ırka daha yakınsa o ırka yakın olur. Çok mu önemli? Yani morfolojik sonuçların yani laboratuvar ortamında çalışmaların size dönüşüyle birlikte evet sizin arınız şuraya çok yakın. Diyelim ki Anadolu ırkına çok yakın ya da Kafkas'a çok yakın. Ya da Karnıyol'a çok yakın dediler. Ne oldu? Aferin. Tamam mı? Bulduk mu? Hiçbir anlam ifade etmez. Sağ gözlemleri özellikle anaç belirlemelerde olmazsa olmazdır. Yani laboratuvar verileri ne olursa olsun sağ gözlemleri çok önemlidir. Şimdi bakalım sağ gözlemlerimize. Şimdi fizyolojik etkiler. Bal verimi. Şimdi bir arıcı olarak arılarınızdaki bal verimi konusunda yani en iyi 3 arınızı belirleyeceksiniz değil mi? Belirleyemeyecek arıcı var mı? Polen verimi, poleni toplama, poleni stoklama ve kullanmayla ilgili koloninin davranışlarını. Bu biraz daha tecrübe isteyen bir şeydir ama yine de polen verimliliği yani iki eşit güçteki arının polen toplama davranışlarını takip edebiliriz. Bakın şunu da bakın polen toplama davranışı dediğinizde şeye dikkat edin. Zaman zaman arılığınızda arılığın %95'i hemen hemen o günlerde çok yoğun olan polen getirirken renk olarak, nitelik olarak mesela 100 tane polen çekmecesi çekersiniz. 95 tanesi birbirinin aynısı gibi olur. Ama 5-6 tane kovan çok farklı davranır. Hiç alakası olmayan kaynaklardan polenler toplamışlardır. Bu da dikkat çekicidir. Arıların kuluçka performansı da sahada fizyolojik olarak cevaplanması gereken arıcının karar vermesi gereken bir şeydir. Kuluçka performansı. Hani böyle fotoğraflar çekeriz tahta gibi böyle kuluçkalar. Bu performansı da
arıcılar çok rahatlıkla belirleyebilirler. Petek örme davranışı her kolonide eşit değildir. Bu da önemli bir fizyolojik davranıştır. Yani petek örme isteği ve peteğin düzgün örülmesi, doğru zamanda petek kabartma isteği gibi özellikler de sahada arıcının arılarını sınıflandırırken kullanacağı ölçülerden bir tanesidir. Bunlardan bir tanesi de bal sırlama özelliğidir. Bazı arılar gerçekten şahane bir bal sırlama davranışı gösterirler. Bu da önemli bir veridir. Ama çok da umursamayız işin açıkçası. Yani bal var mı? Var, tamam. Uçuş yoğunluğu yine takip edilmesi gereken en önemli fizyolojik etkilerden bir tanesi. Aynı eşit güçlerde arıların bazıları gerçekten uçuş yoğunluğu açısından başarılı davranışlar gösterir. Ve artık en önemli özelliklerden bir tanesi olan konu da kışlama başarısı. Kışlama başarısı hem kışlık yatağını hazırlaması hem stoğunu hazırlaması, kışa genç işçi yetiştiriyor olması. Tabi burada arıcın faktörü de çok önemli. Hani hem varroa mücadelesi hem sonbahar beslemesi açısından. Ama bütün arılara eşit muamele yapmanıza rağmen kışlama başarısı konusunda bazı koloniler gerçekten açık ara önde olurlar. Şimdi bir de diğer sahada takip edilmesi gereken davranışsal özelliklere geçelim. Oğul davranışı. Oğul davranışı istediğimiz bir şey mi, istemediğimiz bir şey mi, ona karar vereceğiz. Ya da bu davranış bizim sürdürülebilir arıcılık yapmak için gerekli bir şey mi, yoksa bizim sistemimizi bozan bir şey mi, buna karar vereceğiz ve dün akşam da bahsettiğimiz oğullar konusunda bu çok net ortaya çıktı. Bazen müsaade ederek 2-3 yıl gibi bir sürede hem seleksiyon yapmanın mümkün olabildiğinden bahsetmiştik, hem de iyi bir arı bölme tekniği olduğundan bahsetmiştik. Burada kararı arıcı verecek. Yani oğul davranışı gösteren koloniler mi pozitiftir kendisi için, yoksa vermeyenler mi pozitiftir? Bunun kararını verecek. Diğer konu propolis toplama ve stoklama eğilimi. Gerçekten çok farklılıklar gösterir propolisi stoklama eğilimi kolonilerde. Hemen hemen yine eşit güçteki koloniler aynı lokasyonla farklı biçimde, bazen farklı kaynaklardan üstelik propolis toplayarak stoklama davranışı ya da kullanma davranışı gösterirler. Bu propolis konusunda çalışma yapan, ki bizim ilçemizde bir arıcı büyüğümüz var. Propolis'e de çalışıyor yoğun biçimde. Ya yılda 4-5 tuzak dolduruyor kovanlarında. Ama arıların da hep bu yoğun propolis toplayan hatlardan çoğaltıyor. Hem de oğullarla çoğaltıyor. Dolayısıyla yani propolis toplama davranışı aynı zamanda istenirse bu yönde de arılarınızı selekte etmek mümkün. Yağmacılık davranışı yine davranışsal bir özellik ve genellikle istenmeyen bir davranış. Yani arılığınızda özellikle sonbaharda ve kışa girişte yağmacı kolonilerin varlığı istenmeyen bir durumdur ve bunların tespitiyle birlikte, ki o arkadaşlar kendilerini ele verirler yani yağmacılar, onları arılıkta tutmamak gerektiğini sanırım her arıcı bilir. Ama genelde de baharda onları bir türlü iptal edemeyiz. Sonbahara yine taşırız. Yine aynı sorunlarla karşı karşıya geliriz. Bir tane yağmacı 3-5 tane kovanın kışa girişte bal stoğunu tüketir ve o kolonilerin sönmesine sebebiyet verir. Fakat biz o ana arılı kovanları hala arılığımızda taşırız, sırtımızda. En önemli ve ülke arıcılık gündemini sürekli meşgul eden konu ise
Sakinlik konusu. Yani o işte karnıyolun öne çıkarılışı, Anadolu arısının ve Kafkas arısının ve diğer arıların tukaka dendiği konuda hep kalkıp kalkıp bu sakinlik üzerinden tartışılır. Bakın ne kadar çok özellik saydık ama döner dolaşır olay bu sakinliğe gelir. Neden gelir? Şu yüzden gelir. Şimdi sakin arıyı kim tercih eder? Arılarını bu anlamda hiçbir seleksiyona tabi tutmamış. Yaşadığı sorunları sadece ana arı kaynaklı zanneden, aslında arısı aç, aslında arısı gece rahatsız ediliyor, aslında arısı koloninin kuluçka performansı bozulmuş, polen yokluğuyla birlikte beslenememesi, bir sürü faktör var. Bunların hepsi göz ardı edilmiş. Hırçınlık onun canını bezdirmiş. Çünkü kovanı bile açamaz halde. Ve ona bir tane ana arı sunuluyor. Deniyor ki bu sakin, bunu taktığında her şey dört dörtlük olacak. Takar ve kısa sürede koloni o karnıyolun ilk yavrularının çıkışıyla birlikte sakinlemeye başlar. Çok kısa sürede görülen bu özellik o arının alınma sebebi de olduğu için şöyle der: ben arılığa giremiyordum. Ana arılarımı karniyolla değiştirdim. Harika sonuçlar elde ettim. Değil mi? Yani hırçındık. Hırçınlığın sebepleri vardı. O sebepleri gidermedik. Yeni bir ana arı taktık. Çok kısa sürede sakinleşti. İstediğimiz hedefe ulaştık. Birçok arkadaşımızın kalbinin kırıldığı bir konu daha var. Bazen ilgisiz kalıyoruz. Bazen de yani kalbini kırıyoruz muhtemel. Bir tane ana arı fotoğrafı atarlar. Derler ki abi şuna bir baksana. Ben 2 tane arım var benim. 2 arım var. Ana arılarımın fotoğrafları da bunlar. Benim arılarımın ırkı nedir? Ana arıdan ırk tespiti zaten yapılmıyor. Az önce bahsettik, o morfolojik kontrollerde ana arı falan almazlar yani. İşçi arıları ve erkek arıları alırlar. Ana arıdan şimdi ırklara göre bal veriminde değişiklik olur mu? Her bal arısı ırkı doğada bal varsa kadro gücüne uygun olarak o balı kovana getirir. Kovana ne kadar nektar sokulduğu değil, süreçte o nektarın ne amaçlarla kullanıldığına ve ne kadarının stoklandığına bağlı. O arı size bal veriyorsa yavru vermiyordur. Yani 60 kilogram nektar girdi kovana. Birisi 30 kilogram size bal verdiyse 30 kilogramlık size kuluçka yapmıştır. Size 20 kilogram bal verdiyse 40 kilogram kullanarak da kuluçka yapmıştır. Yani karnıyol arısı ile Kafkas arısı kovana eşit kadro yapısına sahipse aynı nektarı taşırlar. Ama iş, şimdi bal hasatına odaklandığımızda hepimiz arının çok bal veriyor olduğuyla endeksleniriz. Balı aldıktan sonra kovanda ne kaldığıyla ilgilenmeyiz.
kovanın ne kadar girdiği değil, o girenin ne amaçlarla kullanıldığının çok fazla önemi vardır. Şimdi bir sürü özellik saydık. Bunların birçoğunu da kontrol edemiyoruz. Yani arıcı olarak kontrol edemeyen bir sürü unsur var. Hani florayı işte yani diğer unsurları falan meteorolojik şartları falan hiç konuşmayalım bile. Şu saydığımız işte morfolojik, fizyolojik ve davranışsal özelliklerin birçoğunu kontrol edemiyoruz. Bir de o kadar karmaşık bir genetik yapı var. Yani ıslah projelerinde bile tıkanılan, zamanı geldiğinde tıkanan ve ıslah projelerinin de bir sonraki aşamaya geçmesinde zorluklarla karşılaşılan bir sürü genetik sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da kontrol edemediğimiz bir şey. Bir de bölgesel olarak 365 günün bir döngüsü var. Hani bugün ülkemizin tüm sıcaklık ve yağış rejimine bakalım bugün. Acayip farklılıklar çıkar karşımıza. Bende de karnıyol var. Karadeniz'de, Trabzon'da da karnıyol var. İnelim aşağıya, Antalya'da da var. Edirne'de de bir arkadaşımız da var. Yani bu 4 karnıyolun ya da 4 herhangi başka bir ırkın aynı performansı vermesini nasıl bekleriz? Islah mevzuları hep konuşulur. Bu ana arı üretimi mevzusu gündeme geldiğinde. Yani ıslah yapılır. Sanki ıslah bir yere ulaşılması gereken bir hedefmiş gibi ıslahı yaptık bitti. Islah bitemez yani. Islah sonsuzdur. Sürdürülebilir arıcılık da zaten bir sonsuz hedeftir. Tabii ana arı üretimi konusuna geldiğimizde hemen şu mevzular hep gündeme geliyor yani. Irklar, ıslah, suni dölleme, bir sürü aslında sürdürülebilir arıcılıkla alakası olmayan şeyler hemen gündeme getirilir. Bunun neler olduğunu anlattık, neden olduğunu anlattık. Bunlara takılmamak lazım. Irklara da takılmamak lazım. En başında söyledim. Al sana dünyanın en iyi damızlık ana arısı. Ne yapacaksın? Ya bugün işte bütün izleyicilere ya versinler bize birer tane kafeste dünyanın en iyi damızlığını ne yapacağımızı şaşırırız ya. Bizim amacımız ihtiyacımız olan ana arıları üretmek. Bak ciddi söylüyorum. Yarın hepinize birer tane bu dünyanın en iyi damızlığı diye birer tane kafeste ana arı tuttursalar elinize ne yapacağımızı şaşırırız. Peki nasıl aralığımızdaki biz anaçları nasıl bulacağız? Var mı yok mu? Yani şimdi 3 tane anaç bulmamız lazım diyelim. Şimdi bunu hep anlatıyorum. Bir doğal afet senaryosu çizelim. Ve arılığınızın bulunduğu yerde öyle bir olay gerçekleşecek ki size sadece çok kısa bir zaman süresi veriliyor. Ey arıcı, arılığından sadece ve sadece 3 tane arını alabilirsin diyorlar. Şimdi hepinize bu şans verildi. Herkes gitsin arılığından en iyi yani akıllıca olan da budur. En iyi olan 3 tane arınızı alın deseler hata yapmayız. Bugün aralıklara gitsek
3 tane arını seç kardeşim. Geri kalan arın doğal afette telef olacak deseler, herkes o en iyi 3 arısını bulur. Bu bulduğunuz 3 arı anaç mıdır? Hemen açıyoruz, bakıyoruz onların kapaklarına. Eğer onları ürettiğiniz anaçlar arılığınızdaysa, almanız gerekenler o belirlediğiniz 3 arı değil, onları ürettiğiniz anaçlardır. Ya bunların üçü de aynı anaçtan. O anaçla birlikte buradan en iyi 2 taneyi de alırsınız. İşte bu 3 arıya işaret koyun. Neden? Ya iyi anaçlar iyi yavrular verme temayülü gösterirler genelde. Ya da afeti geçtik. Şimdi tam tersten bakıyoruz. Kamyon sarıyorsunuz. Dediler ki 3 tane arın kalacak burada. 3 tane arını bırak. Kamyonda yer kalmadı kardeşim. O 3 bıraktığın arı da telef olacak. Bu kez bıraktıkların telef olacak. Hangilerini bırakırız? En kötüleri bırakırız. Yine açıyoruz onların kapaklarını. Bunların anaçları buralardaysa eğer o anacı da orada bırakıyoruz. Şimdi iyileri işaretledik değil mi? Arılıktan en iyileri alın dediklerinde en iyileri işaretledik. Bunlar kalsın, bunlar telef olsun, kamyonu yüklerken bunlar telef olsun dediklerimizi de kötü olduğu için bıraktık. Bak biz şunu yapıyoruz. O en iyi 3'ü her zaman belirleriz. Hiç sorun yok. Yani bugün kime söylesek, arıcılığa yeni başlayan 10 tane arısı olan adama bile desek ki en iyi 3 tane arını göster, tak 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 gösterir. En kötülerini göster. Herkes gösterir. Ama biz hiçbir zaman o en kötülerden vazgeçemeyiz. Bakın başarılı, sürdürülebilir arıcılık yapmanın yolu o işaretlediğiniz kötülerden hemen vazgeçebilme başarısıdır. Yüzlerce ana üretirim. Mesela hemen hemen %30 kadarını ama üretim sürecinde ama sahaya sürdükten sonra o ana arılarla vedalaşırım. Bir de biz süt üretiminde zaten mecburen vedalaşıyoruz. O yükü kaldıramayan işçi arılar hemen kayış atıyor zaten. Hani kötülerden uzaklaşarak, iyileri de belirleyerek sürdürülebilir arıcılık yapmak mümkün. Ya bunlar iyi ama komşumda çok daha iyi arılar var. Ya da işte çevremde benim hedeflerime uygun, gerçekten başarılı olmuş, daha iyi seleksiyon yapmış arılıklarda daha iyi anaçlar olduğunu biliyorum. O zaman kolay yine gidersin. Ya alacağın oradan 40-50 tane kurtçuktur yani. Sanırım hani anaç belirleme ve aralıkta bulundurulmaması gerekenleri anlatabilmişimdir. Şimdi mesela bir arkadaşımızın sorusu güzel. 4 yıldır ana arılarını oğul vermeyen, bal verimi yüksek analardan aşılayarak üretiyor. Fakat Akasya Karaçalı zamanında oğul eğiliminin önüne geçemiyor. Gözden kaçırılan şey erkekler.
Bu kadar söyleyeyim şimdilik. Ve üretim yöntemi, yani ana arı üretim yöntemi olabilir. Evet, şimdi anaç belirleme, üreteceğimiz ana arıların kurtçuklarını alacağımız yeri belirleme konularından sanırım iyi kötü bir fikir sahibi olduk. En az 3 belirli bir büyüklüğe ulaşmış işletmeler için en az 3 anaç sezon başında belirlenmesini öneririm. Ama az arısı olanlar için de 2 anaç yeterlidir. Bende kaç anaç var? Çok. Yani janter, 3 tane janter sürekli kurulu zaten. Bunun haricinde janterler çalışmadığında da aldığımız anaçlar var. Olay şu. Üretimler yapıyorsunuz, ana arılar üretiyorsunuz. Sizin isteğinizi karşılayan, problemi olsa dahi o problemini göz ardı edebileceğiniz ana arılara sahip olmak. Ne kadar sahip olmak? Mevcut arılığınız kadar ana arı üretebiliyor olmak çok önemli. Yani 150 arınız varsa 150 kaliteli ana arı yetiştirebiliyor olmanız lazım. Ya da bunu temin ediyor olmanız lazım. Temin ettiğiniz ticari ana arılarda bu anaç koloni özelliklerine dikkat edilir mi? Ederler bir miktar. Ama onlar için önemli olan şudur: yumurtluyor olması. Kontrol altındalar. Kullanabilecekleri damızlık materyali bakanlık tarafından önerilen belli. Ve şimdi soruyorum. Bu ülkede onlarca ıslah projesi bahsedilir. Değil mi? Yani duymuşsunuzdur. Şurayı ıslah ediyoruz, burayı ıslah ediyoruz. Orayı uçurduk, burayı kaçırdık. Hani var mı sahada başarılı örnekler? Kafkas arısı işte bölgede görev yaptığı yerler, başarılı olduğu yerler belli. Bunun haricinde çok başarılı olmuş ıslah projeleri var mı? Ya da ya arkadaş şahane damızlık üretiyorlar ya gidelim oradan alalım damızlıkları diyebileceğimiz bir işletme var mı? Demek ki eğer düşünüyorsak, bu soru işaretlerine sahipsek hiç birilerinden bir şey yapmayı beklemeyeceğiz. Bizim amacımız, bu anlattıklarımızdan amacımız ne? Islahtır, işte yeni ırklar yaratmak değildir, ırk savaşları yapmak değildir. Mühim olan kendi ana arınızı üretebiliyor olmaktır. Kendi ana arınızı üretebiliyor ve arıcılığınızı sürdürülebilir halde yapıyorsanız eğer, finalde zaten sizi kimse durduramaz. Ulaşmak istediğiniz hedef neyse. Dolayısıyla odaklanacağınız şey, en önemli şey, kendi ana arılarınızı üretiyor olmak ve arıcılık işletmenizi sürdürülebilir halde yönetiyor olmak. Finalde para kazanıyor olmak çok önemli. Değil mi? Zevk için yapıyoruz, hobi için yapıyoruz, vaktimizi geçiriyoruz, arıları çok seviyoruz. Finalde hep zarar ediyoruz. Biz böcek bakıcısı değiliz. Dolayısıyla kar edebilir olmak en önemli şeydir. Bir işletme kar etmediği sürece büyüyemez. Büyümenin en önemli unsurudur kar etmek. Bu üretmeyi de çok zevkli kılar. Dolayısıyla odaklanacağımız şey, tekrar söylüyorum, analarımızı, kendi analarımızı üretebiliyor olmaktır. Farklı anaçları kullanabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Başarısız olduğumuzda geri dönüşü çok kolaydır arıcılıkta.
Büyükbaşta zordur. İşte diğer hayvanlarda çok zordur. Arıcılıkta çok basittir. Sıkarsınız kafasını, bitti. Hemen başa dönersiniz. Ama ana arı üretebiliyor olma becerisi hiçbir zaman sizin elinizden alınamaz. Öğrenmeniz gereken, yapmanız gereken budur. Sanırım bu anaçla ilgili anlatabileceklerimi anlatmışımdır. Yine bu saatte vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hep birlikte burada bir enerji sarf ettik. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum tekrar. Yine yağışlar devam ediyor. İnşallah tüm arıcılık işletmelerine bereketli olur bu yağışlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.